Merhaba, Dün Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Murat. Bu kanalda yakın tarihe birlikte bir yolculuk yapacağız. O dönem yaşanan olayları ve gelişmeleri inceleyip dönemine etkileri ve günümüze yansımalarına bakacağız. İlk konumuz bir seri olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasi götürdüğü ülkeler. Birinci bölüm Vietnam Savaşı. Vietnam yakın tarihi savaşlarla geçmiş bir ülkedir. Gerek bölge ülkeleri, gerek sömürgelerle ve gerekse iç savaşlarla uğraşmıştır. Ülkenin yakın tarihini ele aldığımızda Fransız işgali, Japon işgali, Çin-Vietnam Savaşı ve Vietnam İç Savaşları ile geçmiştir. Ama biz bugün bu savaşların hiçbirisini değil, popüler kültürde de kendisine fazlasıyla yer bulan Amerika Birleşik Devletleri ve Vietnam Savaşı'nı ele alacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşa girmesindeki sebep ve nedenler nelerdi? Ülkesinden kilometrelerce uzakta onu bu savaşa dahil eden şeyler nelerdi? Sonuçları ve bugüne etkilerini araştıracağız. Savaş 1965 yılında başlayıp 1973 yılına kadar tam 8 yıl sürdü. Amerika aslında topyekün bir şekilde bütün Vietnam'la savaşmadı. Kendisi için tehdit olarak gördüğü 17. enlemin kuzeyinde kalan Komünist Kuzey Vietnam'la savaştı. 17. enlem askerden arındırılmış Vietnam'ı ikiye bölen bir sınır hattıdır. Güneyde ise Amerika destekli milliyetçi Diem yönetimi vardı. Aslında 1956 yılında Vietnam referandum ile birleşecekti. Ama 1955 yılında anti-komünist olan Diem hükümeti ele geçirdi ve haliyle birleşmeye yaklaşmadı ve Amerika ile ilişkilerini güçlendirdi. Amerika için Güney Vietnam önemliydi. Kuzeyinde Rusya, batısında Çin gibi komünist devletlerin arasında kalan uç bir karakol gibi stratejik bir noktadaydı. Birleşme gerçekleşirse Amerika da buradaki bir müttefikini kaybedecekti. Bu yüzden Diem hükümeti desteklenmeliydi, yani bir şekilde ayakta kalması gerekiyordu. Kuzey Vietnam yönetimi 1957 yılına kadar bekledi ve Güney Vietnam yönetiminin birleşmeye yanaşmadığını görünce işte kıyamet bundan sonra kopmaya başladı. Kuzey yönetimi kontrolünde Viet Cong adındaki gerillalar güneyde terörist faaliyetlere başladı. Güneyde tam bir kargaşaya sebep olmaya başladılar. Bu faaliyetler sonucu Diem Amerika'dan yardım istemek zorunda kaldı. Dönemin Amerika Başkanı Eisenhower bölgeye hem para hem askeri danışmanlık hem de teçhizat yardımında bulundu. Eisenhower seçimleri kaybetti ve yerine merhum Başkan Kennedy geldi. Kennedy Vietnam'ı yerinde incelemesi konusunda Başkan Yardımcısı Johnson'ı gönderdi. Johnson'ın getirdiği rapor, Komünist Kuzey'in hür ve bağımsız Güney Vietnam'ı rahatsız ettiği ve ülke işlerine karıştığı yolundaydı. Kennedy direkt askeri bir yardım göndermedi. Bunun yerine askeri danışmanlar gönderdi. Suikaste kurban gidip ölünceye kadar geçen yaklaşık 3 yıllık sürede 15.000 üzerinde askeri danışman gönderdi. Kendisi göreve geldiğinde bu sayı 1000 kadardı. Amerika, Diem hükümetinin politikalarından memnun olmayacak ki 1963 Aralık ayında kendi kontrolünde bir askeri darbe gerçekleştirdi ve yerine General Van Minh'i getirdi. Amerika'da ise başkan yardımcısı olan Johnson, Kennedy'nin ölümünün ardından başkan oldu. Amerika'daki yasalar doğrultusunda yeni bir seçim yapılmadı. Partinin ikinci adamı olan Johnson, başkanlık direkt bir şekilde geçmiş oldu. Evet, bu adam daha önce Vietnam'a gelip durumun vahim olduğunu rapor eden ve topyekün bir şekilde Vietnam'a yardım edilmesi gerektiğini söyleyen kişiydi. Ve artık Amerika'nın bir numarasıydı. Bir numarası diyorum, gerçekten de bir numarası da vardı. Numarası da Kuzey Vietnam'ın kabul etmediği, Amerika'nın suçladığı olay şuydu. Tonkin Körfezi'ndeki Amerikan donanmasına ait gemiler saldırıya uğramıştır. Kuzey Vietnam bunu biz yapmadık, kendiniz yaptınız, suçu bize atıyorsunuz diyordu. Ama olay Amerika basınında komünizm tehdidi olarak lanse edildi ve Başkan Vietnam'a asker çıkartmak için gerekli desteği parlamentodan aldı. Artık Amerika için Vietnam'a demokrasi götürme zamanıydı. Amerika 3 yıl boyunca Kuzey Vietnam'ı bombaladı. Bu bombardımanlar çok yıkıcı ve harap ediciydi. Ama olaylar Kuzey Vietnam'ı durgunlaştırmak bir yana güneydeki faaliyetleri daha da arttırdı. Biraz hızlandırarak anlatırsak Amerika artık karadan taarruza geçmeye karar verdi. Amerika toplamda 600.000 asker gönderdi Vietnam'a. Amerika'da savaş uzadıkça askerler Vietnam'da ölmeye başlayıp vergiler de arttıkça ülkede bu savaş sorgulanmaya ve protesto edilmeye, akıllarda bizim Vietnam'da ne işimiz var sorusu sorulmaya başlandı. Vietnam Savaşı'na en karşı çıkan isimlerden biri de ünlü boksör Muhammed Ali'ydi. Bu savaşa katılmayı reddettiği için Amerika'da vatan haini ilan edildi. Lisansı iptal edildi ve unvanı elinden alındı. Ve basit bir trafik ihlali bahane edilerek hükümet tarafından Muhammed Ali'ye 5 yıl hapis cezası verildi.
Üniversitelerde, toplu taşımalarda, kamu alanlarında, meclis önü, kamp ve festival alanlarında Amerika halkı bu savaşı protesto etmeye başladı. Çünkü 31 bin Amerikan askeri ölmüştü. Diğer müttefik ülkeler de bu konuda Amerika'ya destek vermemeye başladı. 1968 yılında yapılan başkanlık seçimini Nixon kazandı. Yeni başkanın seçim vaatlerinden biri göreve geldiğinde Vietnam bataklığından askerlerini çıkartmaktı. Amerika istediğini pek alamadığı bu savaşta Ocak 1973'te çekilene kadar toplam 58 bin askerinin ölümüne mal oldu. Amerika Paris Anlaşması'yla Kuzey Vietnam'la masaya oturdu. Kuzey'in güneyi rahat bırakması şartıyla Amerika çekilecekti. Amerika çekildi ama barış ortamı pek uzun sürmedi. Vietcong güneyde tekrar faaliyetlerine başladı. Bu saldırılar o kadar şiddetli, hızlı gelişti ki başkent Saigon 30 Nisan 1975 yılında komünistlerin eline geçti. Böylelikle Vietnam'da 30 yıllık bir ayrılığın ardından birleşme gerçekleşti. Ve yaklaşık 2 milyar değerinde Amerikan silahı da düşmanı olan komünistlerin eline geçti. Aslında bu anlattıklarımız Amerika'nın gözünde olanlardı. Peki ama Amerika'nın Vietnam'da gerçekten bıraktıkları nelerdi? Vietnam bu savaş sonunda hem kuzey hem güney, sivil halk, gerilla, asker ve Vietcong üyesi olmak üzere toplam 8 milyon vatandaşını kaybetti. Kullanılan zehirli gazlar, radyoaktif maddeler, patlayan bombalar, yangınlar, toprakta patlamaya hazır patlamayan bombalar, gömülü kalan mayınlar sebebiyle bugün topraklarının 1/3 kullanılmaz hale geldi. Tarıma elverişsiz bir coğrafya kaldı geride. Napalm bombasının bu savaşta yıkıcı etkileri Vietnamlı siviller üzerinde kullanıldı. Napalm bombası düştüğü yerde 1200 derece sıcaklığa ulaşıyor ve hızla öldürüyordu. Öldürmediklerinin üzerinde ise yanıcı etkisi yüzünden çok büyük acılar çektiriyordu. Bombanın etkisi geniş bir alana yayıldığı için uzakta bile olsanız karbon monoksit gazından zehirlenebiliyordunuz. Bu görselde gördüğünüz şey tam olarak napalm bombasının yanıcı etkisine maruz kalmış bir çocuk. Vietnam Savaşı'nın en ikonik görsellerinden birisidir. Kullanılan bir diğer savaş silahı da Ajan Portakal adlı bir yaprak dökücü kimyasaldır. Amerikan ordusu savaş boyunca bundan 75 milyon litre ormanlık alanlara dökmüştür. Amacı ise gerillaların ormanlık alanlarındaki kamuflaj ortasını ortadan kaldırmaktı. Bu zehirli gaz bugün Vietnam topraklarında genetik, kalıtımsal hastalıklara ve tarıma elverişsiz topraklara sebebiyet vermiştir. Ve Vietnam Savaşı'nın en can alıcı noktası ise belki de direniştir. Coğrafya ve arazi hakimiyeti, bu bir tuzakları, zorlu coğrafya koşullarının avantaja çevrilmesi, şehirleri birbirine bağlayan yaklaşık 300 kilometre uzunluğundaki tüneller, bu tüneller sayesinde Amerikalı askerler çoğu zaman hedeflerini göremeden hedef oluyordu. Bu tüneller Amerikan üslerine kadar uzanıyordu. Tüneller ve mağaralar artık turistlerin ve ziyaretçilerin uğrak yeri oldu. Artık bu yeraltı şehirleri ise başka bir video konusu olabilir. Son olarak bir fıkra anlatmak ve kullanılan son bir bombadan bahsetmek istiyorum. Hitler ve Propaganda Bakanı Joseph Goebbels bir barda oturup konuşurken bir gazeteci yanlarına gelip ne konuştuklarını sorar. Hitler de 30 bin Yahudi'yi ve bir bisiklet tamircisini öldürmeyi düşündüklerini söyler. Gazeteci bir bisiklet tamircisini neden öldürmeyi düşünüyorsunuz ki diye sorar. Hitler de Goebbels'e dönüp sana söylemiştim 30 bin Yahudinin kimsenin önemsemeyeceğini der. Evet, Amerika'nın Vietnam'da yaptığı şey galiba tam olarak böyle bir şeydi. 7 milyonun ölümüne sebep olan bir savaşta klozet bombası adı altında atılan bu sözde bomba olayları biraz da olsun yumuşatmaya çalışır türden. Amerika öldürürken güldüren, güldürürken de düşündürmeyen tuhaf ülke. Bu savaşın günümüze etkilerine bakacak olursak, televizyon kullanımının yaygınlaşması sayesinde Amerika halkı bu yıkıcı savaşı oturma odalarında televizyonlarından seyretti. Savaş hakkında hiç bilgisi olmayan savaş çığırtkanları insanlar bile savaşın yıkıcı etkilerini ve zararlarını kendilerini bizzat savaş alanındaymış gibi yaşadı. İnsani duygularına dokunan bu olaylar özellikle Amerika'da anti-savaş karşıtı gösterileri ve eylemleri arttırdı. Düzenli ve güçlü ordular tekrardan yapılanmaya gitti. Çünkü gerilla tarzı vurkaç eylemler küçük grupların kalabalık birlikleri toplu hedef almaları, ağır zayiat verdirmesi, kalabalık ve ağır silahlı askerlerin hızlı cevap verememesi, düzenli ordular bu bağlamda özellikle komando eğitimlerine önem vermeye başladı. Olayları kısa ve özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu serimizin ilk bölümünden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.